Please. Yeah. Here's my address. Laos beni şaşırtmaya devam ediyor. Her yerde şöyle uyarılar var. Bakın. Arkadaşlar muz yaprağına sarılı fare diyor. Emeklilikle beraber diyor. Hanımı boşadım diyor. Yani tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir dostlar. Film pilotosu gibi ya. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebulon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. Ve yeni bir videodan hepinize selamlar. Ama önden şehirden bahsetmeden size kaldığım yeri göstermek istiyorum. Şöyle bir yerde 250 liraya konaklamak. Kaldığım yer tabii ki paylaşımlı bir yer. Bugün Wang Vieng'i gezeceğiz. Burası tam bir hippie memleketi. Geldiğimde hemen dikkatimi çeken bir şey oldu arkadaşlar. Her yerde şöyle uyarılar var. Bunun tabii ki bir sebebi var. Hello my friend, how are you? İçmeyin kardeşim, genç. Vay be. Ne yapıyorsun? Hemen Türkiye bulduk. Eyvallah. İyi, çok şükür. Burada kalıyorsun. Evet, ikinci günüm bugün. İkinci gün. Tam zamanlı geziyor musun yoksa Evet. tatilde misin? Yaklaşık bir 5 aydır falan geziyorum. 5 aydır dur. Bir röportaj yapalım ben sana. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor yolculuk 5 aydır? Valla güzel gidiyor. Ben Tayland'da başladım. Tayland'da bir yaklaşık 1,5 ay kaldım. Tayland'ın kuzeyinde Manastır'da kaldım. Tapınakta. Monklarla falan beraber 10 gün. Valla bizim için zor. Çünkü biz Türk insanız ya, bizim proteine ihtiyacımız var. Ben de content için gittim tamamen oraya. Ben de bir içerik içerik. Öğrenebilir miyiz ismini? Özgürce yolculuk. Yani hem hiçbir şeye bağlı kalmadığımı göstermek için hem de bana göre, Özgür'e göre nasıl olduğunu göstermek için Özgürce Yolculuk koydum ismini. Çok güzel. Özgür hissediyor musun? Kesinlikle. Bazen çok yalnız hissediyorsun, bazen de çok özgür hissediyorsun. O güzel. Nasıl bir hayatın vardı Türkiye'de ve ne yaptın? Nasıl bir değişiklik oldu? Ben normalde sanat tarihçiyim. 4 sene sanat tarihi okudum. Akıllı olarak çalıştım 4 sene boyunca. Sonra tamamen başka bir meslek tercih ettim. E-spor koçluğunu tercih ettim ben. Sonra 5-6 aydır yollardasın. Evet. Kendini daha hissediyor musun peki bu süreçten sonra? Ya aslında bunun buraya gelince ilk başta bir yanılmaya giriyorsun. Diyorsun ki çok iyi hissediyorsun falan ama dediğim gibi bazen o kadar yalnız hissediyorsun. Ben bir de arkadaşımla geziyorum. 5 aydır Merve diye bir arkadaşım var benim. Merve ile biz bazen ayrılıyoruz, bazen tekrar buluşuyoruz, bazen ayrılıyoruz. Öyle daha iyi oluyor. Tamam, güzel. Ama yeni insanlarla tanışmak, ben mesela yola çıkarken şey diye düşünmüştüm. Gerçekten kullandığım cümle şuydu Merve'ye. Çok bir ırkçı olmak istemiyorum ama demiştim ki benim bazı kendi kurallarım var. Ben milliyetçi adamım kardeşim diye başladım yola. Herhangi bir yolda İsrail'le tanışırsam arkadaş olmam dedim ilk başta. Sonra mesela bir sürü insanla tanıştım. Bir yerden sonra o kadar fazla insan girip çıkıyor ki hayatına. Aynen. Milletine falan bakmıyorsun. Hiç hemen. millete sormuyorum bile artık Aynen, ben aynen. kim nerelisin diye. Çünkü İnsan olarak görüyorsun. Tabii. Mesela ben 2 gün önce işte Ermeni bir kızla beraber, kız mesela o da bana aynı ön yargıyla gelmiş. Sen Türksün. Evet. Ben de şey dedim. Yo dedim biz gayet iyi insanlarız aslında. Çok güzel. Peki burası hakkında, Wang Vieng hakkında ne düşünüyorsun? Wang Vieng'de ikinci günüm benim. İkinci gün. Benim de İnan aynen. hiçbir yer göremedim bile. Sadece bu gece 3'te Galatasaray maçı var. Galatasaray maçını izleyeceğim. Çünkü ben 5 aydır geziyorum. Tapınakta bile maçı yapmadım. Kaçırmadım. Özgür, çok memnun oldum ya. Ben hiç böyle şey diye girdim biliyor musun? Kaldığım yeri göstereyim dedim. Videoya girdim. Baktım Türk. Ben daha en uzakta oturuyordum. Arkadaşım Alex'le beraber. Sen buradan kamerayla eline girdin an şey dedim. Çok dedim Türk. Özgürce yolculuk arkadaşlar, şöyle göstereyim. YouTube, YouTube, Instagram, TikTok, Instagram, Facebook, her şey. hepsi var arkadaşlar. Tinder, Bumble. Arkadaşlar çok güzel sohbet oldu. Şimdi artık şehri gezmeye başlayalım derim. Şöyle bir motosiklet kiraladım arkadaşlar. Ya burası diğer yerlere göre pahalı. Şöyle bir motosiklet kiralamanın bedeli 180 bin kip. Yani 180 bin 2 ile çarpsanız 360 lira ediyor. Yani normalde abi 200'e motosiklet kiralıyorsun ya, şöyle motosikletleri 200 lira. Hani diğer yerlere göre daha pahalı. En önemli sıkıntısı da ne biliyor musunuz şu anda burada? Benzin. Savaştan burası etkilendiği için arkadaşlar benzin şu anda bulmak çok sıkıntı Laos'ta. O yüzden böyle uzun soluklu rota yapacağınız zaman ekstradan daha da bir zor oluyor. Tabii buranın gündüzünü gördük, gecesini de göreceğiz. Çok ilginç bir şey var. Şu anda yürüdüğümüz yerler bir dönem Amerika'nın hava sahasıydı. Amerika burayı hava sahası olarak kullanıyordu. Malumunuz Laos dünyanın en fazla bombalanan ülkelerinden bir tanesi. 2 milyon tondan fazla bomba bu coğrafyaya düşüyor. Hala patlamamış bombalar var. Daha önceki videoda bunu bahsettim. Hemen arka tarafında da böyle çok geniş bir alan var. Haritadan baktığım zaman bu ne falan diyordum. Sonra anladım. Uçaklar oraya iniyor. Yani bir dönemler burada savaş uçakları uçuyordu. Savaş uçakları buradan kalkıyordu. Ve şu anda burası
buranın en turistik yerlerinden bir tanesi. Ama ilk izlenimim ne biliyor musunuz? Tabii ki çok turistik, güzel, hoş, eyvallah, onu bir şeyim yok. Çok fazla takılan gördüm. Bayağı bir hani burada anladığım kadarıyla bu işler serbest, relax. O yüzden insanlar buraya geliyor. Genelde gelenler de birkaç tane tur yapıyor. Hemen turları da göstereyim size. Bunlardan tabii ki şu anda bahsediyorum ama uygulayacağız bunları, yapacağız. Birçok lagun var. Bugün lagunlardan birkaç tanesine gitmek istiyorum. Fil mağarası var, kayaking yapıyorlar. Yani birçok aktivite var aslında baktığınız zaman. Burada da böyle ulaşım seçenekleri. Hem tren var ki Çinliler buraya çok hızlı bir tren yapmışlar. Bayağı bir işlerini kolaylaştırmışlar Laosların. Aynı zamanda da burası balon memleketi. Buranın Kapadokya'sındayız, yani Laos'un Kapadokya'sındayız. Ne kadar demiş? 1.700.000 çip. Yani 3.500 lira civarında balon. Şöyle bir handikapı var ki balon kazaları oluyormuş arkadaşlar. Sırf bu yüzden bazen bunları iptal ediyorlar. Yani balon kazalarından dolayı. Hatta bu nehirlerde bu kayakingler, botlarla işte şemyellerle filan turlar oluyor. 2011'den bu yana 100'den fazla insan boğulmuş, vefat etmiş. Çünkü millet kafası güzel gidiyor, boğuluyor mu oluyor. O yüzden onları da bir süre kaldırıyorlar. Bakalım hangisi açıksa ben yapıp göstereceğim. O zaman yolculuğa başlayalım. Baksanıza burada bayağı bir bu buggy'ler de var. Bu buggy diyorlar değil mi bunlara? Bunlarla da muhtemelen tur yapılıyor. Her turistin veyahut da her gezginin yaptığı bir şey. Abi motor kirala, motorla beraber lagunlara git. Gerçi lagunların bir de şöyle bir versiyonu var. Eğer ki tura katılırsanız size bir gün veyahut da yarım gün boyunca 30 dolara birçok yeri gösteriyorlar. Otelinizden alıyorlar, otelinize bırakıyorlar. Ama ben kendi başıma gitmek istedim. Bizim de tercihimiz bu. O kireç taşları, kayalar kendini göstermeye, hissettirmeye başladı. Kendimi Laos'ta hissetmeye başladım yani şu manzarayı görünce. Nehiri gördüm. Nehirdeyken kayıt alamadım ama tabii size nehir de göstereceğim. Ya burası nehir buranın böyle kan damarlarından, atar damarlarından bir tanesi. Üzerinde çok fazla aktivite yapıyorlar. O yüzden o bir suya gireceğiz. Yani burada da bir yıkanacağız. Arkadaş baksanıza ya, savaş her yeri etkiliyor. Dünyanın bir ucundayız. Ucundan kıyısından insanlar buraya geliyor. Lan diyor kafa dinleyeyim, biraz gündemden uzaklaşayım bilmem ne, ama savaş tabii ki her yeri olduğu gibi burayı da etkiliyor. Laos'ta benzin bulmak çok zor arkadaşlar. Benzin kara borsaya düştü. İran diyor ki aga ben yanarsam hepinizi yakarım. Bütün dünya bundan etkilenir diyor. Kaldı ki şu anda gerçekten burası da savaştan etkilenen yerlerden. Benzin fiyatları 2-3 katı arttı. Laos'ta 1000'den fazla benzin istasyonu kapandı. Ve her geçen gün sayıları da artıyor. Son durum böyle arkadaşlar. Seyahat planlaması yapanların dikkatine. Abi karnımız acıktı ya. Bir şeyler yemek istiyoruz. Şimdi daha önce Vietnam videolarını izlerseniz onlarda banh mi vardı? Şimdi Fransızlar sömürdükleri yerlere bu baget ekmeklerini getirmişler. Burada da bu kültür haline gelmiş. Böyle baget ekmeği ağzına kadar dolduruyorlar arkadaşlar. Bizdeki ekmek arası yaparlardı yani, annelerimiz böyle çocuğa verirdi. Çocuk eve girmek istemezdi. Onlardan bir tanesi de benim. Hemen böyle koyardı domates, salatalık, yumurta gönderirdi. Çok lezzetli olurdu. Ben çocukluğumda falan hiç unutmam yani şu tadı. Çünkü niye o kadar çok sokağa şeyiz ki, meyilliydik ki böyle. Derdik ki anne ekmek arası bir şey yap, dışarıda yeriz işte yani. Onunla arkadaşınla paylaşırsın veyahut da kimsenin görmemesi için o şekilde yersin. Ne güzel öğretilerimiz var baktığınız zaman ya. Hani o ekmek yere düştüğü zaman onu alıp öpmek bile bende çok masumane şeylermiş. Böyle bir an flashback oldu. Bir an böyle bir geçmişe gittim. Dünyanın bir ucunda geziyoruz ama ülkemizden de diyorum ya böyle bir şeylerin yansıması oluyor. Diyorum ya, güzelliklerimize bak, ne kadar inceliklerimiz var diyorum. Nimetin bizdeki yeri ne kadar farklı diyorum. Şimdi bunları görünce ben bayağı bir çocukluğuma gittim. Ekmek aramız hazır. Ulan ekmek de taş gibiymiş ha. Ekmek muhtemelen geçen haftadan. O zaman afiyet olsun. Yemekten sonra devam. Arkadaşlar bu ağaç kurtçuklarını yiyorlar. Çok yumuşak ya. Nasıl yiyorsunuz bunu? Bu arada böyle göründüğüne bakmayın. Arkadaşlar bunların %60'ı falan protein. Ağzı çok şey ya, böyle kıskacı var ön tarafında. Bu da kızarmış hali. Şöyle. Çok kızarmış, az kızarmış olarak. Bu neymiş abi? Alan yine bunları gördüm ya. Abi civciv ya, baksana bu küçücük zaten. Bunu nasıl yiyorsunuz? Hani balığı anladık. Bu da ne? Kurbağa. Protein ihtiyaçlarını bu şekilde karşılıyorlar. Bakın böyle.
Yumurtayı da bu şekilde yapıyorlar. Daha önce Vietnam'da falan görmüştüm. Şu kuşlara bak ya. Bayağı bir... What is this? Rat? Mouse. Rat. Oha. Arkadaşlar muz yaprağına sarılı fare. Sıçan. Laos beni şaşırtmaya devam ediyor. Baksanıza hiç kızarmış fare gördünüz mü böyle? Burada da yine kurtçuklar var. Şöyle göstereyim. Ağaç kurtçukları. Bunların %60'ı protein. Şurada şöyle civcivler tüketiyorlar. Bunu nasıl yiyorsunuz? Zaten bu küçücük ya. Ufacık baksanıza. Ve tabii ki kızarmış kurbağalar. Bunlar hep mangalda tüketiliyor. Ama şunu ilk defa gördüm ya. Laos'ta mangal keyfi. Şimdi biz nereye geldik? Blue Lagoon'a geldik. Mavi Lagoon'a. Ve burada yine Pakam Cave var. Abi birçok Çinli turist var. Nasıllar biliyor musunuz? Bayağı kalabalıklar ve böyle grup şeklinde geziyorlar. Biri gidiyor, biri geliyor. Çünkü şu anda çok Çin sınırına çok yakın bir yerdeyiz. Çin'den buraya direkt hızlı tren var dostlar. Ondan dolayı da yani burası bayağı bir Çin turist akınına uğruyor. Arkadaşlar hemen şöyle 20.000. It's okay. Okay. Thank you. Oğlum normalde 20.000 kipti benden 10.000 kip aldı. Tabiata girdik. Tabiata kendimizi attık. Yeşil'le beraber modumuzu yakalıyoruz. Bakalım neredeymiş bu Blue Lagoon? Demek Blue Lagoon burası ha. Bayağı balık var ha. Şimdi umarım burada yüzmek yasak falan değildir. Güzel de bir şey yapmışlar. Yemek yiyecek yerler yapmışlar. Abi hemen sıcaklık değişti biliyor musunuz? Ben de üzerimdekilerden kurtulup kendimi şu suya bırakmak istiyorum. Şöyle olsa bir artık hoş geldin diyelim yani böyle. Şehrin içerisinde geziyoruz. Oh. Wow. Şuradan da atlıyorlar ha. Güzel. Var ya o kadar serinletti ki. Arkadaş suyun soğukluğu çok iyi. Üzerimde böyle bir miskinlik vardı. Yani tropikal yerlerde gezince insan ister istemez bir ağırlık çöküyor. Çok sıcak çünkü dostlar ya. Ama neticesinde yerimi buldum. Böyle yerler insanı fresh nasıl derler? Tazeliyor. Aynen tamam. İngilizce konuşa bazen Türkçemizin güzel kelimelerini unutuyoruz. Böyle yerler insanı tazeliyor. Bak çok da güzel aslında tazelemek. Biraz yüzdüm. Biraz da sporu aksatmıştım. Son zamanlarda dedim ki spor en azından böyle yapayım. Top oynayacak değer var. Gönül ister ki mangalınızı da getirin, mangal yapın diyeceğim ama öyle bir imkan yok maalesef. Şu ileride de hemen mağara var. Şey de yapmak istemiyorum dostlar ya. Hani size buraları gösteriyorum derken andan da keyif almadan gezmek veyahut da sırf bir görevmişçesine gezmek istemiyorum. O yüzden bazı şeyleri hoş görürseniz çok sevinirim. Öteki türlü keyif alamam. Keyif alamazsam gözümdeki ışık, enerji söner. Buraya gelmeden önce bir tane Türk bir abiyle tanıştım ki burada bayağı bir Türk'le tanıştım. Ya Laos'ta biz ne kadar kalabalıkmışız. Abimiz de şey diyor. Emekliliği verdim Melik diyor. Emeklilikle beraber diyor. Hanımı boşadım diyor. Yani tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir dostlar. Veyahut da cinsiyetçi bir ayrım değildir. Yani onun dediği şekilde aktarıyorum. Çıkmış abim 2 yıldır Güneydoğu Asya'dayım diyor. 2 yıldır bölgeye geziyorum diyor. Gittiği yerlerde uzun soluklu kalıyor. Burada da karşılaştığım çok güzel sohbet ediyorduk ki gitmem gerekiyordu. O yüzden kayıt altına alamadım. O zaman bana iyi eğlenceler. Az sonra görüşürüz. Ne kadar diyor? 120 metre çıkacakmışız. Bakın şöyle. Allah teyzelerimiz bile çıkmış. Amcalarımız çıkmış. Biz de çıkarız. Ya bizde hep dediğim bir şey var abi. Zonguldak'tan çıkmışız, gelmişiz. Bizim memleket hep böyle. Hep bayır, hep merdiven. O yüzden biz alışığız böyle şeylere. Ben bugün lagunlardan en popülerinden başladım. Yani Lagun 1'den başladım. Başkaları da var. Burada 5 tane lagun var. Bazıları çok turistik, bazıları az turistik. Buradan sonra bir başka laguna gideceğim. But you are doing good. How you can do? How can I do? Ciao. Bye bye.
Ablamın içine maymun kaçmış ya. Ve an itibariyle mağaramıza geldik. Abi nasıl hava değişti bir anda var ya, pöfür pöfür esiyor. Dikkat etmek gerekiyor. Çıkarken de iyi efor sarf ettim ha. Ablacığım ben geçsem çok güzel olacak ama. Çoluk çocuk bekliyor. Ha ya it's okay. Ablacığım anladı herhalde benim söylendiğimi. Yerler de yaş arkadaşlar, bir anda laps diye maazallah kayılabilecek yerler. Ve ne var burada? Ulan adam yatıyor zannettim ha. Heykelmiş. Yine bir mağara, yine bir Budistler, yine tapınak, insandan uzak, Allah'a yakın mabetler. Yani böyle seçiyorlar böyle yerleri. Şu sular var ya, şu anda benim gözüme çok güzel görünüyor ama sahibi var tabii ki. Burası böyle gidiyor. Mağarayı yapıyorlar. Devam da edecek muhtemelen böyle içeri doğru. Güzel ha dostlar, ne diyorsunuz? Burada da bayağı para bırakmışlar. Neler bırakmışlar? Şekerler bırakmışlar, çiçekler. Bak milkshake bırakmışlar burada adam. Ne var ne yok elinde bırakmış birisi. Bir fırt sigara almış, sigara bırakmış. Yani para bırakanlar, herkes bir şekilde Tanrısına bir sunak sunmak istiyor. Her inançta bir tapınma eğilimi var. Yani bir Tanrı'nın yarattığı, bir de insanların yarattığı tanrılar var. O zaman devam. Ve Lagün 3'e doğru gidiyoruz. Lagün 1'den Lagün 3'e, Lagün 1'den Lagün 3'e. Gittiğimiz en turistik alandı. Şu anda yolun güzelliği beni benden aldı. Modumuzu yakalıyoruz. Wow, şurada güzel bir ayakkabısı var. Baksanıza abi. Ve mükemmel yollardan geçip nereye geldik? Arkadaşlar Lagün 3'teyiz. Ben keyif alıyorum gayet. Manzaralar göze hitap ediyor. Umarım renkler size de yansıyordur. Burası az turistik olan yerlerdenmiş. Buraya gelmeden önce bir şeyler okudum. Şey diyorlardı, yani buraya çabucak gölge düşüyor dediler. O yüzden bir tık hani gölgelik alan dediler. Ben dedim problem değil, bence gayet güzel görünüyor yani. Atlayacak, zıplayacak yerler var. Bak hop, gayet başarılı. Burada böyle bir de şamyal kültürü var abi. Her yerde şamyal var. Şimdi ben de yerimi bulacağım ve tabii ki atlamalarımı gerçekleştireceğim. Arkadaş hemen şöyle yukarı çıkayım. Ya şu anda kameranın tek dezavantajı ne biliyor musunuz? Neme karşı çok hassas. O yüzden böyle çok fazla şey olmuyor. Evet. İki yer yapmışlar. Okay bro. Hop. Yeah. Bir de tabii ki şundan. Hop. Yalnız manzara çok iyi değil mi ya? Şuraya bakın abi. Yani doğal havuz resmen. Akarı da var. Temiz de görünüyor. Gayet iyi yani. Yeah. Okay. Yeah. That's good for me. Hoppa. Yes, bro. Also, you're good. Good. Yeah, it's good. You wanna go? Give it a Yeah. try? Yeah. Teach us. Oh, it's really good. Yeah. I hope I can do. Yeah. Flip. Woo! Wow, that was good. Yeah. Well, that felt his ass. It was good, yeah. But I think I felt like I turned like a little more. Okay. Şaka maka ben de ters taklatmayı öğrendim artık Asya'da. Çok iyi ya, çok keyifli. Come on. You got it. All right. Arkadaş ben buranın keyfini bayağı bir çıkarttım. Bu arada yani diğer yere kıyasla bence Lagün 3 daha iyi. Abi şuraya bak. Ve tamam hani burası turistik olmasına rağmen bayağı bir küçük. Ama şurası ayrı bir cennet ya. Gerçekten var ya yani güzel başladı. Laos'a ilk geldim
Vientiane'den başladım. Vientiane biraz bende hayal kırıklığıydı. İstediğim vibe'ı yakalayamadım orada, enerji. Sonra ta ki buraya gelip buraya görene kadar burada artık modumu yakaladım. Ya bir de Filipinler'den sonra buralar biraz daha şey kalıyor yani. Filipinlerin enerjisi bende çok fazlaydı. Kimisi bazı ülkeleri beğeniyor, kimisi beğenmiyor. Hani şey de duydum, Filipinler'de ne var ya hani hiçbir şey yok diyen de duydum. Bazen görüyorum adam diyor ki işte favori ülken neresi diyorum. Adam bana şey diyor, Bangladeş diyor. Diyorsun ki lan Bangladeş nasıl olabilir diyor ötekisi. Ama adamın orada güzel hikayesi var. Bir kendini özel hissediyor. Güzel bir vibe yakalamış. İyi arkadaşlıkları var. Değerli hissediyor. O yüzden de yargılamamak lazım. Bana Laos ne hissettirdi biliyor musunuz? Abi hala savaş devam ediyor gibi. Yani hani savaştan sonra kendilerini kapatmışlar. 1960'lı 70'li yıllar. Çok sıkıntılı şeyler yaşanmış. Onun sessizliği var ya, bilmiyorum, bana öyle hissettirdi. Yani böyle buraları görünce şöyle o kadar bakir kalmış ki ülke gözlemlediğim kadarıyla köy gibi. Çok bakir. Köye gidersin de insanlarda bir mahcubiyet vardır. Bir böyle biraz hafif yabanilik vardır. Ben Laos'ta biraz onu hissettim. Hani diğer Asya ülkelerine gittiğiniz zaman böyle çok güleç yüzlü, turizmi bilen, işte nasıl satış yapacağını bilen insanlar olur. Ticareti nasıl yapacağını bilen insanlar olur. Öyle söyleyeyim. Kendimizi tabiatın içerisine attık. Arkadaş bir başka mağaraya gidiyorum ama mağara bahane benim nezdimde. Yol yapmak istiyorum. Ve detayları yakalamaya çalışıyorum. Phnom Penh mağarasına doğru ilerliyorum arkadaşlar. The Way Up the Cave. Burada 2 tane mağara varmış. Bir tanesi çok yakın. Bir tanesi yukarıda. O da kapalıymış. Ya bu mağara diyoruz ama bu mağaralar bu ülkeler için çok anlamlı bir yere sahip. Çünkü hani buralar savaş görmüş ya. Ya daha doğrusu aslında burası savaş da görmemiş. Burası savaşta bertaraflığını ilan ediyor. Amerika ona rağmen bombalıyor. Çünkü stratejik bir konumu var. Bir de komünistler burada çoğalıyor, burada organize oluyor. O şekilde burayı da bombalamışlar. Ben ne güzel yollardan gidiyorum ya. Şu çiçeklere bakar mısın? Mağaraya giden yolun çiçekleri. Ve yol boyunca hep bu tarzda çiçekler vardı. Sanat eseri. Ya maksat mağaradan ziyade tabiata temas etmek, tabiatta vakit geçirmek. Şöyle yeşile bakmak, biraz kafa dağıtmak. Nasıl bir rüzgar geliyor biliyor musunuz? Nasıl bir soğuk hava geliyor. Yani bu insanlar bence sadece hani asker veyahut da stratejik olarak da kullanmamışlar bu mağaraları. Bence serinlemek için buraya gelmişlerdi. Yani ben olsam gelirdim yani. Bak yine bir ibadet köşesi, ibadet alanı. Eğrelti otları. Ses. Film platosu gibi ya. Ne yapıyordunuz siz? Öldürdüklerinizi buraya mı atıyordunuz? He? Abi çok ürkütücü ya. Gerçekten. Arkadaşlar kafa lambamı taktım. Şu anda şöyle görünüyorum. Bu ışığı da abim verdi sağ olsun. 2 defa lazım oldu. Bir tanesinde Sri Lanka'da şey arıyordum. Timsah arıyordum. O zaman kullanmıştım gece. Bir de şimdi burada kullandım. Genelde mağaralarda ışıklandırma falan oluyor ama burada hiç ışık koymamışlar. Bir şey de yok abi. Kimse de yok yani. Başına bir şey gelse burada. Geldiğinle kalırsın yani. Nereye gideceksin? Ya insan kaybolur burada. Bir işaret bir şeyler koysaydınız acaba. Baksana. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Allah. Böyle gidiyor mu? Böyle gidiyor ha. Melih gitme oğlum işte ya. Gitme. Gitme oğlum. Gitme. Melih dur. Yapma. Yapma derken de gitmem böyle. Annem sonra soruyor. Oğlum telefonla niye ulaşılamıyor? Nasıl ulaşılsın? Baksana neredeyim. Arkadaş böyle gidiyor burası. Şimdi bizim izleyicilerimiz çok dikkatli. Böyle burada bir işaret görsün falan hemen diyor ki 13. dakikanın 6. saniyesinde duvarda bir işaret vardı diyor. Sonra değişik tabii onların şeyleri var, ifadeleri var. Ben onları bilmiyorum şu anda da o. Ama mesela bunu Türkiye'de görsem derdim ki defineciler gelmiş, burada ateş de yakmış, buradan toprağı göndermişler. Burada çalışma olmuş derdim. Böyle gidiyor. Dur bakalım. Bakalım başımıza neler gelecek. Ya abicim siz bunu böyle yaptınız. Buradan Laos Turizm Bakanlığı'na sesleniyorum. Hani biz neyse sıkıntı yok da öyle turistler, yürümeyi bilmeyenler filan burada düşer, Allah muhafaza kafasını vurur. Burada cesedini bulursunuz ya. Bunun burada ne işi var ya?
Kabağın burada ne işi var abi? Hey! Vallahi arkadaşlar ne diyorsunuz? Bakın mağaradan sonra dönüş yolunda şöyle ağaçlara denk geldim. Arkadaş bu hep kauçuk ağacı. Kauçuk ağacını şuradan yaralıyorlar. Ve buradan böyle beyaz bir sıvı akıyor. Şurada da bir metal koyuyorlar. Tabii artık bunu yapmıyorlar muhtemelen. Artık para etmiyor mu bilmiyorum ama neticesinde bu kauçuk ağacı kimya sektöründe kullanılıyor, güzellik sektöründe kullanılıyor, boya sektöründe kullanılıyor. Yani birçok alanda aslında kauçuk kullanılıyor. Bu gördüğünüz ağaçların hepsi kauçuk ağacı. Şimdi gelmişken hemen dedim ki Melih bunu göster dedim ya. Daha önce bir göstermiştim. Tayland'da çok denk gelmiştim. Burada da yine kauçuk ağacıyla denk geldik. Ama bakın üretim durmuş. Ve arkadaşlar Nap Chai Viewpoint, Nap Chai manzara noktasına doğru gideceğim. Hemen şu tarafta bir bilet alıyorsunuz. Buna da 30.000 kip veriyorsunuz. Yani 60 liradan biraz hallice. Bu çok meşhur bir fotoğraf vardır ya. Laos yazınca böyle dağın taşın tepesinde manzaraya karşı bir motosiklet görürsünüz. Yani o fotoğraf şeydir aslında. Ben Laos'a gittim fotoğrafıdır. Şu anda ben de oraya gidiyorum. 2 tane viewpoint var. Yani manzara noktası, seyir noktası. Bu çok meşhur olan. Böyle saat 4.30 gibi falan geliyorsunuz buraya. Bir de bir tane daha varmış. O böyle daha az turistik olan. Ona da yarın sabah erken saatte gün doğumunda gitmeyi düşünüyorum. Bakayım bir aksilik olmazsa. O yüzden takip edin, abone olun. Sizinle beraber şu güzelim manzaraları görelim. 30 dakikalık bir tırmanış beni bekliyor. Bakalım nefesimizi kontrol ediyoruz. Yukarıda görüşmek üzere. Bence yani fiyat politikasında, yani bilet fiyatı politikasında değişikliğe gitmeleri gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey var ki ya 30.000 almasınlar, onu 300.000 falan yapsınlar ki insanlar buraya gelmesin. Veyahut da yürüyenlere 100.000 falan versinler ki yani mükafat olarak insanlar tekrardan gelsin. Abi ciddi bir tırmanış var. Ben hiç kimsede görmedim ya, fotoğraflar paylaşılırken gayet herkes mutlu, mesut. Güzel gösteriyordu. Şimdi Instagram'a girseniz ben de o meşhur fotoğrafı paylaşmış olacağım muhtemelen. O yüzden yargılamıyoruz. Ama burayı da göstereceğim yani. Şuna bak abi. Ya buraya çıkana mükafat vermeleri lazım. Ödül vermeleri lazım ya. Yani senin Laos'un turizmi için adam çıkacak dağın tepesine, sen bir de ondan para alacaksın. Ya bir gün için çok şey yapıyorum ben ya. Bunu yayacaksın abi, 2-3 güne yayacaksın. Ama ne yapalım? Keyifli geçiyor. Bir de vakit boldu bugün. Bir de geç başladım. Ona rağmen yapacak çok şey var ya. Gün dolu dolu geçti. Ve gün batımını izleyeceğiz daha. Ve arkadaşlar onca mücadelenin sonunda gerçekten buna değdiğini hissediyorum. O meşhur fotoğrafın çekildiği yer burası işte. Motosiklet fotoğrafı. Laos bayrağı ve arkadaki o güzel, mükemmel manzara. Gün batımını burada izleyeceğim. Ve vadiye hakimsiniz. Burası hep tarım alanı. Köyler. Şurada yangın çıkmış bakın. Muhtemelen tarlaları temizlemek için filan bir şeyler yaktılar. Evet. My friend told me and the Turkish balloon is so expensive. Correct? How many? 200 euro. In Turkey. Yeah, in Turkey. Here it's How much? 80. 80 euro. 80 euros. Okay, guys. The police, the balloon agency, give free ticket for us. Or for... Please! Please! I can do. Yeah. Here's my address. Yeah. And you put it with the montage. Yes, Here's please. my address. Send me a balloon hair free. Ticket, For yeah. free. Yeah. Türk'üm dedim. Şey diyor ya, balonlar çok pahalı diyor. Gerçekten 200 euro filan. Burada 80 euro. Ya, tabii ki manzara farkı var ama yani şuradaki manzara da kötü değil yani. İnsanlar şu manzaranın üzerinde uçuyorlar. Yani fena değil. Değişik bir yapı. Benim hoşuma gitti. Ya, tabii ki bir Kapadokya yetmez şimdi açık konuşmak gerekirse. Ama kime yani Türk'üm desem, Türkiye'den geliyorum desem şey diyorlar yani hani balon çok pahalı ya diyorlar. Belki buna bir düzenleme getirilebilir ilerleyen zamanlarda. Arkadaşlarla da bugün tanıştık. Onlar da aynı konudan muzdarip. Evet, pahalıyorlar abi işte. Ve yavaş yavaş gün batımı daha da güzel bir hale gelmeye başladı. Muhtemelen bir 10-15 dakikaya güneş dağın arkasında kalacak. Bu hep böyle oluyor biliyor musunuz? Bir yere çıkıyorsunuz, bir yere gidiyorsunuz. Kan ter içerisinde kalıyorsunuz. Lan diyorsunuz, deli mi dürttü beni, niye böyle bir şey yapıyorum? Sonra yukarı bir çıkıyorsunuz abi. O yorgunluğunuzdan hiçbir şey kalmıyor. Hayatta hep böyle.
Yani verdiğiniz mücadeleler, eğer inanıyorsanız, eğer uğruna mücadele edecek bir şeyleriniz varsa ve onun doğruluğuna inanıyorsanız, o yorgunluktan sonra müthiş bir dinlenme hissi geliyor. İyi ki diyorsunuz. Yani buna değmiş diyorsunuz. Hayatınızda öyle güzel kararlar verin ki her zaman o yorgunluğunuza değsin. Benim de bu bir metafor tabii ki. Ben severim metaforları. Bu da metaforlardan bir tanesiydi. Devamı gelecek. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.